Kütahya'dan yeni bir bölümden merhaba dostlar. Gezimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sıradaki durağımız Kütahya. Bugün sizle beraber mozaikler ve Çiniler şehri Kütahya'yı gezeceğiz. Hadi gezimize başlayalım. Örnek veriyorum 68.000 TL, 95.000 TL ve 130.000 TL. O kadar güzel bir ayna var ki şurada anlatamam size ve yine çeyiz sandığı. Burada da gelinin dolabını görüyorsunuz. Girişte şu dikkatimi çekti. 2 adet tokmak var bu şekilde. Bu Osmanlı'da çok yaygın kullanılıyordu, günümüzde ne kadar kullanılmasa da. Üstte bir kadın eli şöyle yüzüklü. Yani bu tınıyı dinletiyorum. Kadın geldi demek. Alttaki de daha tok erkek geldi demek. Arkadaşlar köftelerimiz geldi. Çok eski tarihi bir han burası. Tarihane olarak kullanılıyor gördüğünüz gibi. Geldiğinizde bence burada bir mola verebilirsiniz. Şimdi Çin'i Müzesi'ne geldik. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Burada insanların armağan ettiği ürünler sergileniyor Çin üzerine. Şöyle yaprak dönerimiz var girişte. Yemek çeşitleri, sulu yemek çeşitleri burada. Evet, taş fırın da var aynı zamanda. Lahmacun vesaire. Sulu yemek çeşitleri burada. İnsan karar vermekte zorlanıyor. Şimdi sıradaki durağımız olan Kütahya Kervansarayı'na geldik. Burada bir sürü böyle gördüğünüz her yerde ileriye doğru da devam ediyor. Her yer porselenci arkadaşlar. Dostlar Çinili Cami'ye geldik ama Çinili Cami de gezdiğimiz birçok eser gibi şu an tadilatta. Bu halde şu an. Komple soyulmuş. Neden soyulduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Tadilattır diye düşünüyorum. Şöyle etrafı kapatılmış. Evet dostlar, sıradaki durağımız olan Evliya Çelebi Müzesi'ne geldik. Burası Kütahya Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve işletilen Evliya Çelebi Müzesi. Bina yeni ancak tarihi ve kuruluş amacı eski arkadaşlar. Hemen bahçesinde Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Mehmet Bey'in kabri var. Onu da size şöyle göstereyim. Şimdi hemen içeriye geçelim. Size içeriden de bilgi aktaracağım. İçerisi eski bir konak. İçeride hatıralar var. Onlara da bir göz atıp sıradaki durağımıza geçelim. Kahramanmaraş'ta. Oo. Hadi gel bakalım. Çok güzel ya. Buradan terlikleri, ayakkabıları çıkarıyoruz. Hı. O değil. Ha bu dışarı terliği mi? Dışarı terliği. Pardon. Girişte terliklerimizi giydik, ayakkabılarımızı çıkardık. Şöyle. Kütahya'nın tarihi konaklarından. Burası mutfak. Evliya Çelebi'yi hepimiz şefaat ya Resulallah yerine seyahat ya Resulallah sözüyle hatırlıyoruz. Evliya Çelebi 1630 yılında İstanbul'u gezerek başladığı yolculuğuna 50 yıl boyunca devam etmiştir. Bir nevi bizim de önderimiz diyebilirim. O dönem ülkemizi hem kendi ülkemize hem de dünyaya tanıtan önemli seyyahlarımızdan biridir. 50 yıl gezmek her baba yiğidin harcı değildir ve kolay değildir. Şu an yaşadığımız birçok şehrin de eski altyapısını, o dönemde nasıl göründüğünü Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden okuyabiliriz. Şimdi arkadaşlar az önce uğradığımız, yani buradan önce uğradığımız
Çinili Cami ile ilgili burada bir bilgi aldık. Buradaki işletmeci amca sağ olsun biraz cana yakın, sohbet muhabbet. Dedik Çinili Cami'ye uğradık ama gezemedik. Bize güzel bir bilgi verdi. Çinili Cami hemen böyle yamacın kenarındaymış arkadaşlar ve aşağıya doğru kayıyormuş. Bu yüzden dışındaki Çinilere zarar vermeden güzel bir restorasyonla soymuşlar. Camiyi güçlendirip ya da yerine yenisini yapıp aynı mozaiklerle tekrar süsleyeceklermiş. Öyle bir bilgi aldık. Bunu da size aktarayım hazır sıcağı sıcağına, unuturuz falan. Geldiğinizde büyük ihtimalle bir yıl sonra falan gelmiş olursanız cami siz gelene kadar büyük ihtimalle bitmiş olacaktır. Geldiğinizde orijinal çinileriyle camiyi görebilirsiniz. Bu da böyle bir bilgi olsun. Şimdi meydanda dolaşırken kargaların ele geçirdiği bir parka denk geldim. Şöyle kargaların hepsi yuva yapmış ve altındaki banklar komple karga pisliği. Hemen önünde saat kulesi var burada. Meydan burası arkadaşlar. Üzerinde yine Kütahya deyince tabii ki çini ve seramik. Üzerinde de yine onun motifleri var. Şimdi gezimize devam edelim. Meydana doğru ilerliyoruz. Burası meydanın yanındaki park. Bakar mısınız? Ağaçta sayısız karga yuvası var. Hemen meydanda arkamıza vazoyu aldığımızda Kütahya Valiliğini görüyorsunuz. Valilik binasının dışında bile Çini işlemecilikleri var ve bence çok güzel. Şimdi merkezden çıktık. Germiyan Sokağı'na geldik. Burası Kütahya'nın bilinen sokaklarından, tarihi sokaklarından sadece bir tanesi. Çok güzel tarihi evler var, restore edilmiş. Buraya geldiğinizde mutlaka uğramayı unutmayın. Meydana çok yakın zaten. Hemen burayı gezelim. Şimdi arkadaşlar içeri gireceğiz kızım, merak etme. Bir dakika durur musun? Gideceğiz hadi. Bak içeriye. Şimdi Mehmet Gürsoy'un Çin atölyesine geldik. Burası hemen Kent Müzesi'nin yanında. İçeriye bir bakalım. Merhabalar. Çekebiliriz değil mi? Merhabalar. Çok güzel eserler ya. Elif sen görüyor musun? Hepsi el işçiliği değil mi? Hepsi el işçiliği. Tabii. Evet. Güzel ya. Şimdi verdim. Bak Şiko. Bu da güzel. O da güzel değil mi? Bu da güzel. Evet. O da güzel. Sanatkarının burada olması da ayrı bir olay. İçeriye girdiğinizde zaten Mehmet Bey de sizi karşılıyor burada. Kendisi de burada. Şu an bir telefon görüşmesi yapıyor. Şöyle duvarda gelen tanınmış kişilerle fotoğrafları var. Kendisi de zaten burada sizi karşılıyor. Kendisinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradaki ürünlerin tamamı el işçiliği arkadaşlar. Kendisi zaten UNESCO tarafından tescilli yaşayan insan hazinesi diye. Tamam Elif sen bak Çiniler varmış burada. Ürünlerin tamamı kendi hayal gücü. Kendi eserleri. Fabrikasyon değil. Geldiğinizde dediğim gibi buraya mutlaka uğrayın. Hani camilerde vesaire gördüğünüz o Çinilerin bizzat belki de birçoğunu tasarlayan kişi şu an yanımızda. Çok güzel ürünler var içeride. Daha önce hiç görmediğimiz ürünler. Şöyle. Konak çok güzel dizayn edilmiş arkadaşlar. Eserlerle birlikte böyle çok güzel harmanlanmış her şey. Mehmet Bey 50 yıllık bir geçmişe sahip. Babası da cami minaresi, cami inşaatında çalışan bir ustaymış. Size şimdi hayatımda gördüğüm en güzel lavabo taşlarından bir tanesini gösteriyorum. Şu işçiliğe bakar mısınız? Yine aynı şekilde. İnsan elini yüzünü yıkamaya kıyamaz bunlarla.
Geldiğinizde buraya uğramayı ihmal etmeyin. Hediyeli ürün alırsanız da üzerlerinde fiyatları yazıyor. Şöyle birkaç örnek göstereceğim. Örnek veriyorum. 68.000 TL, 95.000 TL ve 130.000 TL. Dediğim gibi bu ürünler el işçiliği olduğu ve bir örneğinin daha olmadığı için biraz eşsiz bir fiyata sahip ama birçoğumuz eminim sanata önem veren birçoğu bunu zaten göz ardı etmez, önemsemez. Bakın burada da çok güzel çiniler var. Konak da çok güzel bu arada. Mehmet Bey de bizle beraber gezimize eşlik ediyor. Konak da çok güzel bu arada. Konak sizin mi? Konak devletin de bize tahsis. Devletin ama tahsis edilmiş müzeye. Ay burası harika. Değil mi? Mehmet Bey İstanbul'da Barbaros Camii var. Çinilerini ben yaptım diyor şu şekilde. Bakalım. İstanbul'a giderseniz uğrayabilirsiniz. Mehmet Bey'in eserleri orada bizzat görme şansı yakalayabilirsiniz. Şöyle şurada olduğu gibi. Kendi imzasını taşıyan eserler. Camilere de şu şekilde işçilikler hazırlıyorlarmış. Çok güzel. Anne gel. Harika. Burada da Mehmet Bey workshop veriyormuş arkadaşlar. Kendisiyle iletişime geçip kendisi dediğim gibi zaten konakta oluyor sanırım sürekli. Burada kendisinin workshop yani eğitim alabilirsiniz. Burası da workshop atölyesi. Burada atölye bölümü. Burada da arkadaşlar kendi çalışmalarını yapıyor. Şöyle. Kolay gelsin. Mehmet Gürsoy'un Çin atölyesinden çıktıktan sonra Kütahya Belediyesi Kent Tarihi Müzesi var. Hadi ver. Şimdi Kent Tarihi Müzesi'nin içerisine girdik. Hemen avluda bizi eski bir su kuyusu karşıladı. Şöyle üzeri camla örtülmüş. Zemin kattan yürümeye başlıyorsunuz. Burada böyle camlı bir bölme var. Bak bak. Şimdi girişten girdikten sonra bu arada girişler 25 lira arkadaşlar. Kişi başı onu söyleyeyim ve kart geçerli değil nakit. Burada seramiğin, porselenin nasıl üretildiği ile ilgili bir zemin katta bir bölüm hazırlamışlar. Buradan bu şekilde killer elde ediliyor ilk önce. Tebeşir, bilecik kili, uşak kili, kaolin dedikleri bir madde ve yeşil kil. Sonrasında bunlar hamur haline getiriliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Su yardımıyla. Sonrasında bu şekilde işleniyor. Az önceki hamurlar ustalar tarafından. Sonrasında bunlar bu şekilde boyanıyor. Ham halleri şurada bu arada. Üzerlerine desenler vesaire çıkartılıyor. Süsleme yapılıyor yani bir nevi. Süslemeden sonra sırlama dedikleri bir olay var. Yani üzerine bir nevi tabaka oluşturuluyor. Bu ham sır. Bunu daha önce odun pazarında görmüştük. Orada yine ustalar yapıyordu. Una benziyor ama cam tozu gibi düşünebilirsiniz. Sıvı haldeki cam tozuna batırılıyor ürünler. Sonrasında piştikten sonra şu gördüğünüz cam halini alıyor. Yolculuğu bu şekilde. Sonrasında pişirme işlemine geçiliyor. Sırlandıktan sonra böyle ocaklarda ve çininin son hali bu halde son buluyor arkadaşlar. Şimdi ayaklarımıza galoş giydik ve üst kata doğru çıkıyoruz. Burası 3 kattan oluşuyor arkadaşlar. Zemin kat gördüğünüz şekildeydi. Bir üst kata çıktık. Burada da böyle demircilere ait bir bölüm var. Benim baba mesleği ve dede mesleği demircilik arkadaşlar. Aynen bu şekilde demir işliyorlar. Şurada el yordamıyla çalışan matkaplar var. Yine mengeneler vesaire.
Sonra diğer bölüme geçiyoruz. Burada keçeciler var. Koyunların çobanların sırtında gördüğümüz şu kaftan mı diyeyim artık ne diyeyim ismini tam bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın lütfen. Şunun ismini unuttum. Kaftan diye biliyorum. Çoban kaftanı. Bunları yapan kişiler keçeciler. Koyun yününden. Yine aynı şekilde burada da dülger ahşap bina yapar arkadaşlar. Sonrasında burada yine başka meslek gruplarına ait böyle bakırcılar ve kalaycılar. Siz içeriye girdiğinizde sensör var ve o çarşıya ait sesler otomatik başlıyor. Burada yine sepetçiler ve hemen yanında bıçakçılar. Burada yine başka bir oda var. Burada saraç dediğimiz işte ham maddesi mamul deriye dayanan bir sanattır. Cüzdan, bıçkı kılıfı, silah kılıfı, hayvanların koşum takımları saraçlar tarafından yapılır. Şu şekilde at koşum takımları, bıçak kını vesaire hepsi bu kişiler tarafından yapılırmış eskiden. Şu an pek kalmadı bu mesleklerden. Yine semerciler. Kırsal kesimlerde semercilik hala devam ediyor ama şehir merkezlerinde çok az. Korkma kızım. Müze kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Benim de görmediğim birkaç meslek vardı. Burada bu sayede görmüş oldum. Son kata çıktık. Son katta bu şekilde. Burada da dokumacılıkla ilgili böyle bir dokuma tezgahı var. Yine gelin odası. Kütahya'ya ait gelin odası. Burada görüyorsunuz eski beşikler ki bunlar hala bizim köyümüzde kullanılıyor. Çok da güzel bu arada. Baba uyuyor. Ağlama. Ağlamasın değil mi? Bebek uyuyor değil mi? Bebek ağlıyor kızım. Salla annesi uyusun ağlamasın. Burada yine bir gelin odasını görüyorsunuz. Silahlar, eski tip bakır başlıklı yataklar. O kadar güzel bir ayna var ki şurada anlatamam size ve yine çeyiz sandığı. Burada da gelinin dolabını görüyorsunuz. Şu şekilde bayağı da geniş bir dolap. Burada da insanların bağışı sonucu oluşturulmuş bir mutfağı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bu yöreye ait bir mutfak. Burada un tahtalarını görüyorsunuz. Pardon, hamur tahtalarını. Yine bir büyüğü de şurada. Bunları belgesellerde görmüştüm. İçerisinde ekşi maya hamurları vesaire yapılıp köy fırınlarında ya da böyle toplanılıp birkaç eve birlikte ekmek yapılıyor. Şurada yine sinileri görüyorsunuz eski. Farklı bir atmosferi var buranın. İnsanı geçmişe götürüyor. Görüyorsunuz orada dibekte bir şeyler eziliyor. Şurada da eski tip semaver var hemen iki bayanın arasında. Burada da yufka pişiriliyor. Hepsi tarihi eser. Burası baş oda. Biz artık baş odalara aşinayız. Burada genelde erkekler böyle oturuyor, vakit geçiriyor. Baş oda dediğimiz bölümde. Bence eski kültürümüzdeki oturma grupları ve oturma şekli çok daha güzelmiş. Daha ferah, orta alan daha boş. Şimdilerde biz ortalara sehpa, televizyon ne varsa yiyoruz ve ortayı öldürüyoruz. Burada çok güzel bir oturma alanı var. Bayağı da bir kişi sığar. Eski bir saat var yine aynı şekilde. Duvarda da var.
Evet, sizi şimdi buradaki sohbetle baş başa bırakayım. Mühendisi de olan da demin ha. Hele de askerliği yapsın, bu iş kolay. Geçen aşağı çarşıyı görmüşler senin oğlan. Ne diyormuş? Vallahi Serap'la hararetler konuşuyorlarmış. Bir de yövmesinden artırdıklarla altın pazarlığı gidiyor bu. Sen ne oğlan askerden önce evliliği kafaya koymuş? Yok öyle, önce vatan borcu. Saman pazarını az yövmeye çalışsın hele, hemen asker kaçmış ya. Yöresel muhabbetleri de çektim size biraz. Burada yine kına odası var. Sizi görünce şu şekilde sesler başlıyor sensör sayesinde. Gelin de pek mutlu maşallah. Yüzünden gülücük eksik olmuyor. Eski perdeler. Bir şey oluyor. Hadi abi. Ne yapıyorlar? Öbürleri yapıyorlar. Çok güzel bir orta sehpa var burada, tarihi arkadaşlar. Ya kırılmış ortası ama çok güzel ya. Biz şimdi diğer durağımıza geçiyoruz. Daha gezeceğimiz çok yer var. Burada da şöyle şurayı da yakından göstereyim. Çok güzel bir dokuma tezgahı var. Şu şekilde. Çıkışta da yine böyle bir not bölümü bırakılmış. Buraya da fikirlerinizi, yorumlarınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ver gör. Dostlar, Germiyan Sokağı'ndan geldiğinizde yine burada belediyeye ait Sıtkı Olçar Çini Müzesi var. Sıtkı Olçar ilk UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi ödülünü alan kişi. Güzel eserler var. İçeriden size gezdik. Bilgi aktaramadım. Giriş 25 TL. Eserlerin telif hakkından dolayı içeride kamera ve görüntü alınma yasak. Bu yüzden size içeriye aktaramadım ama biz burayı da gezdik. Efsane eserler var. Neden görüntü alınmadığını zaten gezdiğinizde anlayabiliyorsunuz. Burayı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Binali Yıldırım, aklımda kalanlar ve birçok yabancı general, turist, tanınmış ünlü isimler ziyaret etmiş. Bence geldiğinizde burayı da ziyaret edebilirsiniz. Zaten çok cüzi bir miktar gezi ücreti var. Bu müzeleri göz ardı etmeyin bence. Dostlar, Kütahya'da dikkatimi çeken bir diğer olay, bütün çeşmeler ya böyle çok eski taşlar, süslenmiş taşlarla süslü ya da üzerlerinde çiniler var. Bu olayı çok sevdim ve her yerde içilebilir su kaynakları var. Şöyle yanına bardakları bırakmışlar ve daha da ileri seviye sıvı deterjanına kadar düşünmüşler. Bu şekilde çeşmeler var ve ben bu olayı gerçekten çok sevdim. Her köşe başı bu şekilde çeşme. Durup suyunuzu içebilirsiniz. Şifa olsun inşallah. Biz şimdi Şeker Konağı'na geldik. Hemen burası Karadonlu Camii'nin yanı. Camiyi de birazdan size paylaşacağım. Çok eski tarihi bir cami. 1680 yılında yapılmış. Hemen Şeker Konağı'na geldik. Açılış sabah 9, kapanış akşam 11.30 arkadaşlar. 9 ile 11.30 arası çalışıyorlar. Fiyat listeleri şu şekilde. Biz bir kahve içeceğiz. 100 TL, çay 40 TL arkadaşlar. Burası tarihi bir bina, aynı zamanda konak. Girişte şu dikkatimi çekti. 2 adet tokmak var bu şekilde. Bu Osmanlı'da çok yaygın kullanılıyordu. Günümüzde ne kadar kullanılmasa da. Üstte bir kadın eli şöyle yüzüklü. Yani bu tınıyı dinletiyorum. Kadın geldi demek. Alttaki de daha tok erkek geldi demek. Seslerden gelen kişinin kadın mı erkek mi olduğu anlaşılıp bu şekilde içeriden kadın ya da erkek açıyormuş. Hemen içeriye geçiyoruz. Hoş bulduk. Konak içerisinde balık dolu bir havuz var bu şekilde tarihi. Konak içerisi o kadar tarihi ve güzel dizayn edilmiş ki arkadaşlar. Hayran kaldım gerçekten. İçeride o kadar büyük renkli balıklar var ki ilk defa bu kadar büyük gördüm. Balıklı Göl'den sonra. Elif Hasen de hayranlıkla bakıyor şu an.
İçerisi çok güzel. Tarihi küpler, tarihi el arabaları, yabalar, biz yaba deriz bu buğday başaklarını potosa attığımız ahşap atma aletlerini. Onlardan içerisi böyle çok güzel tarihi eserlerle dolu. Bu arada birazdan size yukarıyı da gezdireceğim. Bahçede böyle bir şey varsa kim bilir yukarısı ne kadar güzeldir. Ve yine Cumalı Kızık'ta ve Odun Pazarı'nda gördüğümüz pencere önü çiçeklikler, ahşap çiçeklikler. Bakın burada da var aynısı. Benzer tarihlere sahip olduğu için çok da güzel bir tarihi çeşme var yine içeride. Buraya da böyle 3 adet sandalye hazırlamışlar. Geldiğinizde böyle havuz başında balıklar izleyerek de kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz. Dedim. Ne diyorsun aşkım? Ne yapsınlar? Balıklar gidiyorlar. Kahvelerimiz geldi. Şöyle bir az ve orta şekerli kahve söyledik. Gidiyorum ben de. Elif Asen'in kahvesi de burada. Al kızım, kahve senin bu. Bu senin kahve. Kahve içmiyor. Yanında böyle çok güzel bir üzüm şerbeti geldi arkadaşlar. Onu verelim bari Elif Asen'e. Ben de içebilir miyim Elif Asen? Kahve gayet başarılı arkadaşlar. Yanındaki şu şerbet, üzüm şerbetiymiş. Buna ayrı bir tutuldum açık söyleyeyim. Çok güzel bir tadı vardı. Gelirseniz burada kahveyi ve üzüm şerbetini mutlaka deneyin. Bu arada kahve 100 TL. Kahvelerimizi içtik. Şimdi yukarıya çıkıyoruz bu arada. Burada çok güzel bir tulumba da var. Bahçe dediğim gibi tarihten esintilerle dolu. Hemen şöyle galoşumuzu giyip yukarıya çıkalım. Kucağımdan indirmeyeceğim ama ben galoş giydiğimi görünce bana da giydir dedi. Hemen ona da giydirdim. Gel. Yukarıya çıkıyoruz babiş. Sanki aşağıya inecekmiş gibi bir de galoş giydi. Şunun ayakları bakın ya. Eski telefonlar var hemen çıkarken. Bu arada dışarıdan gelirseniz sanırım burada iyi bir şey yiyip içmezseniz giriş ücreti 20 TL. Burada telefonlar var. Ve yine anahtarlıklar falan. Kütahya'ya özgü. Şurada şemsiyelik gördüm. Çok orijinalmiş. Birkaç yerde daha gördük bunu. Aynı şekilde hemen yan tarafında şöyle eski bir soba. Burada da böyle küçük hediyelikler var. Tanesi 50 TL'ymiş. Bunlardan da alabilirsiniz. Alacağım. Biz de Kütahya ile ilgili magnet arıyorduk. 30 TL'ymiş. Birazdan şuradan alalım bir tane. Geldiğinizde buradan magnet alabilirsiniz. Hem şeker konağı ile ilgili hem de Kütahya'nın diğer tarihi yerleri ile ilgili çok güzel magnetler var. Burada çok güzel bir oda daha var. Böyle. Şurası şömine kapalı olan bölüm ve sürgü şeklinde, giyotin şeklinde yukarı kalkan bir kapak yapmışlar. Burada da çok güzel bahçeye bakan bir oturma grubu var. Hemen müze bölümüne geçiyoruz. Üst kata çıkıyoruz yani. Beş oldu. Güzel oldu kızım. Aferin sana. Çok güzel olmuş babacığım. Üst katta su güğümlerini görüyorsunuz bu şekilde. Eski radyolar ve yöresel kıyafetler, aynı zamanda evde kullanılan eski aletleri sergilemişler. Çok eski bir radyo. Nasıl oldu? Çok güzel oldu aşkım. Nasıl oldu? Güzel oldu bebeğim. Nasıl oldu? Burası eski mutfak. Şöyle, şurası ateş yakma bölümü. Burada da yine tarihi eserler, tarihi eşyalar sergilenmiş arkadaşlar. Beşikleri vesaire zaten görüyorsunuz. Burada çeyiz sandıkları ki yine çok eski. Ve yine yemek yemek için oturulan siniyi görüyorsunuz. Dikkatli Elif Aslan dur, tamam sen de dursun. Atma. Ve balıklar. buradan da bahçe bu şekilde gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Sustum. Tamam.
Çok güzel bir yatak var burada. İçerisinde yine nostaljik eşyalar. Hatta size şöyle göstereyim. Belki de birçoğumuzun evinde birkaç yıl önceye kadar bu kullanılıyordu. Eski elektrik sayaçlarına kadar burada sergileniyor. Yine aynı şekilde eski telefon ve yazar kasalar. Şöyle en üst kata da çıkalım bir. Burada ne varmış? Dostlar, bu arada umarım videolarım sıkmıyordur. Ben olabildiğince size tarihi mekanların, siz hiç buraya kadar gelmeden içerisini görün diye gayret ediyorum. Videolar olabildiğince de kısa tutmaya çalışıyorum bu tarihi eser gezilerinin iç kısımlarını. Güzel gördüğüm detayları çekiyorum ama sıkıcı oluyorsa lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin. Elif Ahsen saçımı darmaduman etmiş. Hiç akıllı durmuyor. Hiç akıllı durmuyor Elif Ahsen. Canım kızım. Burası kadınlar odası. Şöyle. Eski evler o kadar geniş ve ferah ki arkadaşlar. Her yanı böyle pencerelerle dolu. İçeri çok güzel, aydınlık ve havadar. Yine ortada yemek yeme bölümleri böyle. Arkadaşlar doluyoruz. Arkadaki Elif Ahsen sesi de umarım rahatsız etmiyordur. Çünkü kucağımda olduğu için ve yaka mikrofonuma yakın olduğu için sürekli konuşuyor kendince. Bir kere diyor ayağımdaki galoş nasıl olmuş? Bir kere diyor arkadaşlar yapacağım. Kamerayı eline alıp arkadaşlar diyor, ben size böyle sesleniyorum ya sürekli. Hemen alıyor böyle söylediğimiz şeyleri. Çabuk öğreniyor çocuklar. Burada Cihannüma dedikleri bölüm. Böyle bu evden yukarıda olan bölümleri ben çok seviyorum arkadaşlar. Yukarıda oturma alanı böyle bu şekilde. Çok güzel. Yine bol pencereli. Erkekler baş odası burası. Dediğim gibi az önce diğer konaklarda da gezdik. Biz zaten bu baş odaları biliyoruz. Duvarlarda yine çiniler. Yine bol pencere. Ve yine dolaplar. Evin orta alanı bu şekilde. Karşıda da hemen bir oda var. Oraya da girelim. Burada yine çok güzel bir ayna ve buradan da bahçenin görüntüsü bu şekilde. Eski insanlar bahçe duvarlarını büyük yaparlarmış arkadaşlar. Ben bu olayı da çok seviyorum. İçeride ailenizle istediğiniz gibi oturabilirsiniz. Hiç kimse dışarıdan sizi göremez. Günümüzde bu maalesef artık yapılmıyor. Buradan da böyle bu şekilde üst kata çıkılabiliyor. Burada yarım daire şeklinde masalar var. Aynı şekilde bahçeye bakarak oturabilirsiniz. Şimdi biz havuzbaşı odasına geldik. Burası da havuzbaşı odası ama dolap var. Havuzbaşı odası da çok güzelmiş. Yine çok eski ve tarihi bir yatak. Çok eski ve tarihi ki çok sevdim arkadaşlar. Güzel bir komodin. Karşıda çok güzel bir camlı bölme ve eski dolaplar. Her şey orijinal, buzdolabına kadar. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sıradaki durağımıza geçelim. Kesinlikle tarihte yolculuk yapmak gibi bir şey. Gelirseniz bir kahve içip soluklanıp burayı gezebilirsiniz. Gidelim. Gidelim mi? Hadi gidelim. Şeker Konağı hakkında girişte bilgi edinebilirsiniz bu şekilde. Burası yaklaşık 250 yıllık bir konak. Şöyle girişteki lambalarına da bakar mısınız? Fincandan, kavanozdan yapılmış. Çok güzel. Hemen Şeker Konağı'nın karşısında Karadonlu Camii var. Burayı da gezeceğim. Girişte kapı kulpu dikkatimi çekti. Çok güzel. Çok güzel işlemeler var. Böyle. Camlarda sarı ve normal cam eşlik ediyor. Burası küçük bir mescit gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geldiğinizde bir vakit namazınızı da burada kılabilirsiniz. Şimdi gittiğimiz yerlerden, müzelerden özellikle biz de acaba gözden kaçırdığımız bir şey var mı diye
broşürler alıyoruz. Şimdi biz bugün Afyonkarahisar yönüne gideceğiz. Bu yüzden de geziyi biraz hızlandırmak istiyorum. Sebebi şu. Aizanoi antik kenti varmış yol üzerinde. Şöyle bir broşürden size fotoğrafını göstereyim. Burası Kütahya'ya yazdığınızda çok övülen yerler arasında. İçerisinde hala ayakta sütunlar ve çok güzel mozaikler var. Burayı çok merak ettik. Bu yüzden geziyi biraz hızlandırıp yaklaşık hemen hemen karavanla 1 saat gibi bir civar gideriz büyük ihtimal. Buraya gitmek istiyorum. Dediğim gibi çok güzel gözüküyor. Size burayı da aktarmak istiyorum. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Şimdi Samanpazarı Çarşısı'na geldik. Bu bölgenin ismi aslında Samanpazarı. Burada nefis köfte tatlı var. Normalde yemeyecektik ama yoldan geçerken köfte efsane kokuyor. Dedik bir tadına bakalım. Hemen içeriye geçiyoruz. Burası hemen Samanpazarı'nın meydanında bulunuyor arkadaşlar. Zaten bu tepsileri çarşı girişine geldiğinizde görürsünüz. Çok güzel gözüküyor. Birazdan belki bir de tatlı gömeriz burada. Tamamen tesadüf gelişti. Elif Ahsen acıktım dedi. Hemen girdik. Güzel koku görünce dayanamıyor Elif Ahsen. Arkadaşlar köftelerimiz geldi. Porsiyonlar bu şekilde. Şöyle altında pide, üzerinde böyle çok güzel sulu sulu köfte. Fiyatları çok uygun. O yüzden porsiyonlar biraz az sanırım. 250 lira fiyatları. Dışarıda normalde 500 civarı, 450, 500. Hatta geçen bölümlerde Bursa videomuzu izlediyseniz Bursa'da 450 civarıydı pideli köfte. Ona çok benziyor ama burası yarı fiyatı ve bence porsiyon aynı. Sence hayatım? Porsiyon hemen hemen aynı ve yarı fiyatı. Belki bir tık fazladır bile ve daha güzel gözüküyor bu arada. Odun ateşinde. Hemen yemeğimizi yiyip yola devam ediyoruz. Hemen vereceğim. Vereyim anneciğim. Al bakalım. Hemen şöyle bir de kaymaklı ekmek kadayıfı söyledik üzerine. Bu arada arkadaşlar köfte efsaneydi. Biz yol üstü gezeceğiz diye birer porsiyon söyledik. Dediğim gibi Bursa'daki pideli köfteden porsiyon olarak bence daha büyük. Fiyat olarak da yarısı kadar. Ama siz burada yiyip başka bir yerde yemek yemeyi düşünmüyorsanız bizim gibi 1,5 söyleyebilirsiniz. Çok net doyarsınız. Altındaki pide falan böyle mangalda yağlanmış ve efsaneydi. Çok güzeldi. Köfte tamamen anam babam usulü. 1942 yılında burası tescillenmiş ama ondan önce de burası çalışıyormuş. Zaten dediğim gibi Samanpazarı bölgesine geldiğimizde burası sizi direkt karşılayan, kokusuyla karşılayan noktalardan bir tanesi olacak. Biz şimdi ekmek kadayıfı tatlımızı yiyip çarşıyı şöyle bir turlayıp gezimize devam edeceğiz. Dostlar duvardaki çiniler de tarihiymiş. Zaten dediğim gibi burası eski bir esnaf lokantası. Size şöyle Elif Ahsen durursa fiyat listesini de paylaşacağım. Güncel. Bence çok iyi fiyat listeleri. Fiyatlar güncel bu şekilde. Dediğim gibi burası çarşıya hakim bir nokta. Çarşıyla arasında sadece şu gördüğünüz cam var. Şimdi köftemizi yedik ki harikaydı arkadaşlar. 2 porsiyon köfte, 1 porsiyon kaymaklı ekmek kadayıfı, toplam 600 TL ödedik. Yani barın siz hesap edin ne demek istediğini. Şimdi çarşıya daldık. Çarşı çok güzel. Her yer ayakkabıcılar vesaire. İnsanlar alışveriş yapıyor. Biz de biraz buraları turlayıp sonrasında sıradaki durağımıza geçeceğiz. Şimdi ise 1761 yılında yapılan Takvacılar Camii'ne geldik. Burası da çok tarihinden anlayacağınız üzere eski bir cami. Tarih eser niteliğindeki bir cami. Burası hemen Samanpazarı'nın sokakları arasında, Samanpazarı Çarşısı'nda gezerken uğrayabileceğiniz bir cami. Güzel bir avlusu var böyle. Zaten tarihten size ipuçlarını veriyor. Altında çok güzel çeşmeler var. Size hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde sürekli akan çeşmeler var. Bunlar da sonradan şekillendirilmiş çeşmeler. Uç kısımlarına plastik borular takılmış. Normalde arkaları eski ve metal çeşme.
Avludan cami bu şekilde gözüküyor. Girişte bizi çok eski bir kapı karşılıyor. Bu şekilde. Takkacılar Camii, yani Timurtaşpaşa Camii. Kim bilir bu eşikten kimler geçti, namaz kıldı burada. Şimdi Sobacılar Çarşısı'ndan yukarıya tarihi evlerin arasına çıktık. Sıradaki durağımıza doğru ilerliyoruz. O kadar güzel eski Kütahya evleri var ki ve çok güzel tarihi sobacılar tabii. Size şimdi buradan biraz görüntü aktarıyorum. Böyle hırdavatçıların olduğu bir çarşıya geldik. Burada böyle tavan camlarından tutun soba bacalarına kadar her şey var. Evimize buradan küçük bir hatıra kalsın diye şöyle Çinili aynalardan bir tane. Amcayla pazarlık aşamasındayız. Alacağız bir tane sanırım. Çok güzel gözüküyor. Şimdi nalburcuların içinden gezerken Karadayı Hanı varmış burada. Çok tarihi gözüküyor. Hemen buraya bir gireceğim. Size burayı da bir çekeyim şöyle. Çok eski tarihi bir han burası. Kahvehane olarak kullanılıyor gördüğünüz gibi. Geldiğinizde bence burada bir mola verebilirsiniz. Şimdi Çin'i Müzesi'ne geldik. Giriş ücretsiz arkadaşlar. Burada insanların armağan ettiği ürünler sergileniyor Çin üzerine. Hemen içeriye geçelim ve size burayı gösterelim. Çok güzel bir çeşme var burada içerisinde. Oturma alanları. Şu an aktif çalışmıyor. Buradayım kızım. Ve çok güzel Çin'i eserler. Eserlerin gerçekten şöyle durdurayım. Üzerindeki işçiliklere bakın. Yani ciddi manada emek var hepsinde. Kameraya detaylar yansımıyor ama biz burada gözümüzle net görüyoruz. Aşırı güzel bir işlemecilik var ve çoğu bağış arkadaşlar bunların. Şu şekilde. Geldiğinizde burayı da gezi lokasyonunuza eklemeyi unutmayın. Şöyle devrilmesin diye yine dışına koruma yapmışlar. Çok güzel küpler var bu şekilde işlenmiş. Evet, burada Fuat Gürel tarafından Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Yine Atatürk üzerine, resim üzerine yazılmış kafasının üzerinde gördüğünüz gibi. Burada Germiyanoğlu 2. Yakup Bey, yani Yakup Çelebi'nin oğlu Süleyman Şahanoğlu'ymuş Yakup Çelebi. Onun kabristanlığı var arkadaşlar. Burada tarihçesi var. Gelip okuyabilirsiniz. Ona ait bir kabristanlık da var içerisinde. Çin Müzesi'nden çıktık. Çin Müzesi'nin hemen önünde Kütahya Ulu Camii var. Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılan. Hicri 813, miladi 1410 yılında yapılmış ve tüm tarihi dokusuyla hala günümüze kadar gelmiş bir cami. Önünde bir çeşme var.
Çeşme o kadar eski ki arkadaşlar. Hani eski derken tarihi ki. Üzerindeki çatı olsun, altındaki çeşmeler olsun. Korunmuş ve günümüzde hala hizmet ediyor insanlara. İnsanlar gelip burada bu şekilde abdestlerini alabiliyorlar. Gördüğünüz gibi güzel bir mermer işçiliği var burada. Duvarda yine o döneme ait çini işlemeciliğini görebilirsiniz. Çeşmeler de çok güzel. Gördüğünüz gibi. Burada da çeşme günümüze uyarlanmış. Sağ olsun bir tanesi gelip su hortumu sokmuş oraya. Bu şekilde. Giriyoruz. Bayanlar orada mı? Gireyim. Ben de gireyim. Ben de gireyim. Aç bakalım kapıyı. Aç. Açtık. Ay sık. Var mı anne? Şeye bakacağım. Tıplayacağım. Ben de tıplayacağım ben. Aslında cami bir hüznün hikayesini temsil ediyor arkadaşlar. Cami ile ilgili bilmemiz gereken olay şu. Yine her camide olduğu gibi biraz kısık sesle konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. İçeride ibadet edenler var. Namazları mekruh olmasın. Yıldırım Beyazıt döneminde yani 1381 ile 1389 yılları arasında Kütahya valisi iken Yıldırım Beyazıt bu camiye başlamış. Ancak Ankara Savaşı ve padişahın vefatı nedeniyle bu cami yarım kalmış. Babasının vasiyetini oğlu Musa Çelebi 1410 yılında tamamlamıştır. Kütahya'nın tek padişah yani Selahattin Camisi Kütahya Ulu Camii'dir. İçerideki muazzam sütunlar ve mermer plakalar Çavdarhisar'daki meşhur Ayzonay kentinden getirilmiştir. Bu antik çağ ile Osmanlı mimarisinin kucaklaştığı nadir anlardan birisidir. Şimdi müezzin mahfilinin alt kısmındaki çeşmenin kenarındayız. Burada teyzeler var, sohbet muhabbet. Burada bir rivayet varmış. Gelip camideki bu sudan içersen artık Kütahyalı oluyormuşsun. Elif Ahsen. Kızım çok içmek istiyor Elif Ahsen ama yok kızım. Yanımızda kal gene de Kütahyalara gelme. İlla Kütahyalı mı olmak istiyorsun Elif Ahsen? İlla içeceğim diyor Elif Ahsen. Bu arada burada bardaklar var arkadaşlar. Geldiğinizde su da içebilirsiniz. Biz de yanımıza hemen alalım biraz. Evet arkadaşlar. Gitmeyi düşündüğümüz, size az önce söylediğim Ayzonay Antik Kenti'nden gelen sütunlar. Hem bunlar hem de şu ortadaki şadırvan bölümünde bulunan aynı zamanda üzeri müezzinin namaz kıldırdığı, eşlik ettiği bölüm olan müezzin mahfilinin altındaki kısımlardaki şu sütunlar ve şu büyük sütunlar Ayzonay Antik Kenti'nden gelmiş. Şimdi şurada üzerinde Kabe'nin bulunduğu bir mozaik var. Onu da size göstereyim. Hem yukarıda Kabe'nin mozaiği var. Şöyle. Hem de şurada Kabe'nin mozaiği var. Hadi bak gel burada otur Emrah bizim bir fotoğrafımızı çeksin. Gel. Şimdi Ulu Cami'den çıktık. Elif Ahsen'le biraz oyun oynadıktan sonra hemen yanımızda teyzeler, az önceki teyzeler söyledi. Dönenler Camii var hemen yanımızda.
Daire şeklinde. Oraya da mutlaka uğrayın dedi. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Dönenler Camii'ne geldik. Hemen içeriye gösteriyorum size. İçerisi bu şekilde yuvarlak. Caminin olayı zaten bu arkadaşlar. Yuvarlak bir yapıda. Bu şekilde yukarısı ve alt katı daire şeklinde. Ve ortasında da bu şekilde bir kuyusu var. Kütahya Valiliği'nin karşısında Özdemir Lokantası var. Şimdi buraya geldik. Birkaç yöresel yemek deneyeceğiz. Döner güzel gözüküyor. Bunu görünce görmüştüm. Şöyle yaprak dönerimiz var girişte. Yemek çeşitleri, sulu yemek çeşitleri burada. Lahmacun, kıymalı pide, kuşbaşı Evet, taş fırın da var aynı zamanda. Lahmacun vesaire. Sulu yemek çeşitleri burada. İnsan karar vermekte zorlanıyor. Çorba çeşitleri burada. Tatlılar burada. Şimdi biz güzel bir seçim yapıp masamıza geçelim. Dostlar geldik, hemen siparişlerimizi verdik. Aşırı aç değiliz. Az önce yemek yedik zaten gördünüz. Ama biraz gezdik, yine acıktık ve buradan da yola devam edeceğiz. O yüzden karnımızı doyurmadan burası merak ettiğimiz restoranlar arasındaydı. Burada yemek yemeden yola devam etmeyelim dedik. Çok güzel yaprak dönerleri var. Ben özellikle zaten bunun için geldim buraya. Yine iç pilav. Acıdır kızım, odur. Acıdır. Burada yaprak dönerimiz var, çok güzel. Şu ürünler şöyle. İkram. Az iç pilav. Dana kavurma. Az yaprak sarma. Ve az bamya aldık arkadaşlar. Şimdi bunları yiyip yola devam edeceğiz. Dostlar, Özdemir Lokantası'ndan çıktık. Şimdi Çinciler Çarşısı'na gidiyoruz. Karavana doğru geçiyoruz yani. Yemek hakkında yorum yapacak olursam lezzetler fena değildi. Güzeldi arkadaşlar. Beğendik. Masada gördüğümüz her şey az porsiyondu bu arada. Tadımlık söyledik her şeyden. Ve o masanın tamamı çaylar ikram bir şekilde 750 TL'ydi. Bunun da bilgisini vereyim. Kendi otoparkları var. Yemek yiyenlere 2 saatte ücretsiz otopark imkanı sunuyorlarmış. Biz bilmiyorduk. Gittikten sonra öğrendik. Böyle de bir bilgi vermiş olayım. Dediğim gibi biz şimdi sıradaki rotamıza doğru devam ediyoruz. Şimdi sıradaki durağımız olan Kütahya Kervansarayı'na geldik. Burada bir sürü böyle gördüğünüz her yer ve ileriye doğru da devam ediyor. Her yer porselenci arkadaşlar. Kütahya'ya gelip buraya uğramamak olmaz. Zaten önünde de şöyle kocaman bir otoparkı var. Hadi şimdi birkaç dükkan gezelim. Buranın özelliği fabrika satış mağazası ve seri son ürünlerin satıldığı nokta. Şöyle bir göz atalım bakalım içeride neler var. Örnek veriyorum, 750 TL. Burada böyle birçok ürün var arkadaşlar. Kırmızılı, rengarenk. Fiyatlar da gayet uygun. Buradan da sıkı 2 takipçimiz ablam ve baldızıma birer tane ev hediyesi aldık. Böyle gayet güzel, şöyle 25 santime 20 santim ölçülerinde. Evlerinde bizden küçük bir hatıra olsun. O kadar güzel işlemeler var ki arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çarşının girişi bu şekilde çinilerle süslenmiş. Çok güzel gözüküyor. Hemen içeriden birkaç hediyelik daha bakalım. İçeriye girdiğinizde böyle bir sürü porselen ve çini atölyesi, aynı zamanda satış merkezi sizi bekliyor olacak arkadaşlar. İstediğiniz hediyelik eşyayı buradan böyle gördüğünüz gibi kupalar atmış. El dekoru 75. Şu şekilde tabaklı olanlar 120. Bir sürü ürün var. Gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Çarşı uzayıp gidiyor. Şimdi gezerken Harun Çetin'in küçük bir satış mağazasına denk geldik. İçeride o kadar güzel ürünler var ki zaten girdiğinizde ben farklıyım diyor size. Buradaki gördüğünüz tüm sarı renkler altın arkadaşlar. Koleksiyonerlerin uğradığı bir noktaymış burası. Şöyle yani ne dediğimi zaten görüyorsunuzdur. Sıradan değil. Her şey çok güzel. Burada kendiniz özel tasarımlar da yaptırabilirsiniz. Tüm parçalar şahsına münhasır.
Arkaya doğru da böyle gidiyor. Çok güzel ürünler var. Eğer bana özgü bir şey olsun istiyorsanız buraya uğramayı ihmal etmeyin bence. Ama şunu söyleyeyim, ürünler gerçek manada pahalı arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir ayna aldık arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir ayna aldık. Zaten istiyordum böyle bir ayna. Kenarları şöyle çini desenli. Gayet güzel. Bir de yanına şöyle duvar tabağı dedikleri şu işlemeli, fosforlu, gece ışıklar söndüğünde parlıyor bu. Bundan aldık ikisini beraber. Teyzemden aldık. Burası Türkay Çini ve Seramik. Geldiğinizde uğrayabilirsiniz. Teyzem çok ilgili. Türkay Çini ve Seramik İlker Çarşı'ya gireyiz. Buyurun. Ve Evet. sınırsız çayımız var. Gelen misafirlerimize sınırsız çay Evet. ikram ediyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çayımı ikram ediyorum. Yani indirimde de sınır yok. Elimden geleni yardımcı oluyor. Teşekkür ederiz teyzem. Teşekkür ederiz. Burada da duvarlar için küçük kare şeklinde 10 santim 10 santim genişliğinde döşeme seramikleri var. Farklı boylarda da var. Şöyle 15-15 vesaire. Bunlar da çok iyi. Bunları alıp eve döşeyeceksin. Sehpa yapmak. 20'ye 20 santimler de var. Bunlarla aynen sehpa üzerine vesaire döşeme de yapılabilir. Ahşap üzerine. Çok güzel gözükür. Dostlar, biz alışverişimizi yaptık. Şimdi tekrardan yola koyulduk. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hava yağmurlu olmasaydı eğer drone kaldırıp size Kütahya merkezi şöyle bir havadan izletecektim. Ama yağmur bastırdı. Bu yüzden drone kaldıramadım. Biz şimdi yola tekrardan koyulduk. Güzel alışveriş yaptık. Fiyatlar gayet uygun. Çarşıyı da gezdiğim için biliyorum. Fiyatlar çarşıdan da bir tık daha uygun. Ve birkaç esnafla muhabbet ettim. Şöyle söylediler. Size aynen aktarıyorum. Örnek veriyorum, bize buradan bizden 1000 liraya alıyorlar. Özellikle de böyle nadir ve özel işçilik ürünleri. Başka yerde Kapadokya özellikle ismi çok geçti. 4000 liraya 5000 liraya satıyorlar. Biz de gidip gördük yerinde dediler. Buna da dikkat edin. Oradaki ürünlerin birçoğu buradan gidiyormuş arkadaşlar. Siz de Kütahya'dan geçiyorsanız ya da Kütahya'ya gezmeye geliyorsanız bence buraya mutlaka uğrayın. Çok güzel parçalar, çok güzel ürünler vardı. Biz de umarım hepsini çekebilmişimdir. Birkaç parça bir şey aldık. Kütahya bizim son videomuzdu. Gezimizi burada sonlandırıyoruz. Buradan hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Merak etmeyin. Bundan sonra arayı çok açmayacağız Allah'ın izniyle. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle size Kütahya'dan ve gezimizin son videosundan Allah'a ısmarladık diyorum. Serinin devamı için, yani sonraki gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağı yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde, başka serilerde görüşmek üzere.